Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kahvelerimizi kapattık, niyetlerimizi aldık ve fincanlarımızın bize anlatmak istediklerini dinlemek için bir araya geldik. Kahve falı sembollerin, sezgilerin ve enerjilerin yorumlandığı kadim bir gelenektir. Burada yapacağımız yorumlar tamamen eğlence ve kişisel gelişim amaçlıdır. Hayatınızla ilgili en doğru kararları her zaman kendi iradeniz ve mantığınızla vermenizi tavsiye ederim. Şimdi fincanınızı, tabağınızı ve niyetinizi alın. Aklınızdaki soruya odaklanın. Derin bir nefes alın ve enerjinizi yorumlara bırakın. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni fal yorumlarından ilk kez haberdar olabilirsiniz. Hadi bakalım canlarım. Kahvenin bize fısıldadığı mesajları birlikte bakalım. Kısmetinizin açık, enerjinizin güzel olsun. Keyifli seyirler. Bakalım bugün falımızda neler çıkıyor. Fincanı şöyle bir elime aldığımda ilk kez hissettiğim şey şu. Sen son dönemde çok fazla şeyi tek başına sırtlanmışsın. İnsanlara belli etmemeye çalışıyorsun ama fincanın dibindeki yoğun tortu içine attığı yorgunluğu gösteriyor. Öyle bir yorgunluk ki sadece bedensel değil, zihinsel ve duygusal da. Bir süredir sürekli bir şeyleri düşünüyor, hesaplıyor, ölçüp biçiyorsun. Şuradaki büyük, bakın, şuradaki büyük koyu alan dikkatimi çekti. Bu bana uzun zamandır çözümlenmeyen bir meseleyi anlatıyor. Sanki bir kapının önünde durmuşsun da açılmasını bekliyorsun. Ama hemen yanında geniş bir beyazlık var. Bu da diyor ki bekleyiş bitiyor. Çok yakın zamanda netleşecek bir konu var. Bak burada yukarı doğru uzanan çıkan bir yol görüyorum. Yol temiz. Bu genellikle seyahat, ziyaret veya hayatında yön değişikliği anlamına gelir. Uzak bir yere gitmek, taşınmak ya da iş değişikliği gibi bir durum olabilir. Yolun sonunda aydınlık var. Yani korktuğun kadar görünmüyor. Bakın şurada kuşa görüyorsunuz. Benzeyen şekli görüyorsunuz. Bakın. Ben görüyorum. Bu haber demektir. Haber hızlı geliyor. Telefon, mesaj ya da ani bir görüşme şeklinde uzun zamandır beklenen bir cevap olabilir. Bakın şurada bir kadın figürü belirginleşmiş. Şu kısımda. Bu kişinin senin hayatında etkili biri, ya senden yaşça büyük ya da sözünün ağırlığı olan biri. Bu kişiye ilgili bir konuşma veya yüzleşme görünüyor. Ancak kötü değil. Aksine bazı şeyler açıklığa kavuşuyor. Bakın şurada görüyorsunuz şekli. Şurada kalbe benzeyen açıklık da çok ilginç. Kalbin etrafında duvar örmüş gibisin. Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık seni biraz temkinli yapmış. Ama fincan diyor ki kalp yeniden hareketleniyor. Geçmişten biri haber gönderebilir ya da yeni bir dikkatini çekebilir. Özellikle isminin içinde A, M, S veya E harfi olan biri öne çıkıyor gibi. Dışarı bakın, dışarı taşan şurada dışarı taşan telveye özellikle bakıyorum. Bu falda güçlü bir işarettir. Kısmet kapıda.
beklemez. İçeri girer derler. Eline geçecek bir para, beklenmedik bir fırsat veya hayatını hareketle ya da hayatını rahatlatacak bir gelişme görünüyor. Bir borç kapanabilir ya da seni sıkan maddi bir konu hafifleyebilir. Fincanın üst kısmında, yani şuralarda görüyorsunuz, şu kısımlarında açıklıklar var. Buna gökyüzünü hatırlattı. Bu da refahlığa demektir. Son birkaç aydır üst üste gelen sıkıntılar seni biraz bunaltmış. Ama bu dönem yavaş yavaş geride kalıyor. Önümüzdeki süreçte daha rahat nefes alacağın günler var. Biraz nazar da görüyorum. Özellikle başarılarını ya da planlarını herkese anlatmaman faydalı olabilir. Çünkü görüyorsunuz. Çünkü çevrende seni sevenler de olabilir, sevmeyenler de, kıskananlar da olabilir. Yani bunların senin üzerine gözleri kalmış. Bak, şimdi de en ilginç yere geldik. Şu ortada görüyorsunuz, şu ortada daki şekil bana iki kişinin karşılıklı duruşunu gösteriyor. Arada ince bir çizgi var. Bu çizgi mesafe veya gurur demek. İki kişi birini düşünüyor ama ilk adımını atmakta zorlanıyor. Eğer aklında biri varsa aranızdaki sessizlik çok uzun sürecek gibi görünüyor. Genel olarak fincanın enerjisi ağır başlamış ama güzel bitmiş. Bu çok önemli çünkü bazı fallar karanlık kapanır. Seninki aydınlık kapanıyor. Bu da gösteriyor ki yaşadığın sıkıntılar kalıcı değil. Önünde açılan bir yeni bir dönem olabilir. Daha net kararlar, daha güçlü duruş ve daha fazla huzur görüyorum. Şimdi sana fincanın son sözünü söyleyeyim. Uzun süredir beklediğin bir şey oluyor ama tam olacağı sırada vazgeçme düşüncesi geliyor. İşte o noktada sabırlı ol. Çünkü fincanın verdiği mesaj şu: biraz daha dayan, kapı açılıyor. Şimdi fincanda gördüğüm şekiller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Şimdi bakalım tabak falımızda neler çıkacak. Şimdi tabağı önüme koyduğumda ilk dikkatime çeken şey büyük koyu yuvarlak alan. Yani şurası. Görüyorsunuz. Bu görüntü bana uzun süredir zihnini meşgul eden tek bir ana konuyu gösteriyor. Sanki hayatında birçok şey oluyor ama senin enerjini asıl çeken bir mesele var. Bu konu aşk da olabilir, para da olabilir, aileyle ilgili de olabilir ama merkezde duran şey bu. Bak, burada tabağın etrafında yarım ay gibi dönen, yani şunu görüyorsunuz, yarım ay gibi dönen beyaz bir yol var. Bu çok güzel bir işaret. Fal dilinde bu çıkış yolu demektir. Yani sıkışmış hissettiğin bir durumun çözümünü görüyorsun. Yol tamamen kapanmamış. Aksine açılmış. Sen şu an tam ortasında olabilirsin. Ama sonu aydınlık. Şu sağ taraftaki yoğunluk birikimini görüyorum. Yani şurada görüyorsunuz, sağ tarafta yoğunluk birikimi 3 parçalı gibi duruyor. Bu bana 3 kişiye ya da 3 haber enerjisi veriyor. Bir tanesi geçmişten gelen bir konu, biri şu an yaşadığın durum, diğeri ise gelecekte karşına çıkacak fırsat gibi görünüyor.
İlginç olan şu, tabakta telvenin büyük kısmı bir yerde toplanmış. Bu genellikle yükün dışarı atılması anlamına gelir. Fincanda görünen sıkıntılar tabakta toplandıysa fal geleneğinde buna dert fincandan çıkmış denir. Yani uzun süredir taşıdığın bir yükü bırakmaya başlıyorsun. Şuradaki şekil bana kaplumbağayı andırıyor. Bakın. Şuradaki şekil bana kaplumbağayı andırıyor. Kaplumbağa falda yavaş ama sağlam ilerleyen kısmettir. Senin hissettiğin bir şey hemen olmayacak gibi görünse de oluyor. Yavaş geliyor ama kalıcı geliyor. Bir kadın enerjisi de hissediyorum burada. Bu kişi seni düşünüyor. Aranızda kırgınlık ya da mesafe olmuş olabilir fakat tamamen kopuk bir enerji almıyorum. Sanki yeniden iletişim kurabilecek bir bağ var. Bak burada halka gibi bir görüntü oluşmuş. Şurada görüyorsunuz, şu taraflarda halka gibi bir görüntü oluşmuş. Yüzük anlaşma, sözleşme veya bağ anlamına gelir. Eğer beklediğim bir iş varsa imza enerjisi görüyorum. Aşk tarafından ise ilişkiyi ciddileştiren bir konuşma olarak yorumlanabilir. Biraz nazar da çıkmış. Özellikle son dönemde yaşadığın güzel gelişmeleri çok kişinin bilmesine gerek yok gibi. Bazı gözler üzerinde durmuş. Bu kötü bir şey değil ama enerjisini koruman faydalı olabilir. Parasal konuda taban görüntüsü güzel. Para çıkışı olmuş ama para girişi de görünüyor. Elinden çıkan bir şeyin yerine daha iyisi geliyor gibi. Özellikle beklenen bir ödeme ya da geciken bir para haberi olabilir. Şimdi en dikkat çeken kısmı söyleyeyim. Tabağın tam merkezindeki koyu alının etrafında beyaz açıklık bana yeniden doğuş gibi bir görüntü veriyor. Son aylarda yaşadığın olaylarda seni değiştirmiş. Eski düşünce yapınla yeni düşünce yapın arasında bir geçiş dönemindesin. Bu yüzden bazen kararsız, bazen çok güçlü hissediyorsun. Bir dilek enerjisi de görüyorum. Dileğin olmuş demem ama yolun açıldığını söylüyorum. Özellikle 3 vakit içinde bir dilekle ilgili bir hareketlenme görüyorum. Ve tabağın son sözü şu oluyor. Sabırla beklediğin şey düşündüğünden daha yakın. Sen bazen umudunu kesmeye yaklaşmışsın ama enerji tamamen kapanmamış. Önünde bir görüşme, bir haber ve ardından gelecek bir rahatlama var. Ben bu tabağa genel olarak hayırla refah çıkmış görüyorum. Üzerindeki ağırlıkların büyük bir kısmını arkanda bırakmaya başladığın bir döneme girmişsin. Yolun açık, kısmetin hareketli, kalbin ise uzun süredir beklediği bir cevaba doğru gidiyor gibi görünüyor. Canlarım, bugünkü fal yorumunuzun sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın anlattığı mesajlar kalbinize dokunmuş, aklınızdaki soruları ışık tutmuştur. Unutmayın, fal sadece bir yorumdur. Hayatınızın gerçek gücü sizin seçimlerinizde ve attığınız adımlardadır. Eğer yorum size uyduysa aşağıya bir kalp bırakmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz sayesinde daha fazla yorum ve daha güzel içeriklerle bulaşabiliyoruz. Kısmetiniz bol, şansınız açık, haneniz bereketli olsun. Dilediğiniz tüm güzelliklerin size doğru zamanda bulmasını diliyorum. Bir sonraki fal yorumunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, ışığınız hiç sönmesin. Hoşça kalın canlar.